1945 yılının Mart ayı, Avrupa semalarında devasa bir B-17 bombardıman uçağının nişancısı olan Eugene Jensen hayatı boyunca unutamayacağı bir manzarayla karşılaştı. Ufukta beliren şey daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemiyordu. Pervanesi yoktu. Bir hayalet gibi sessiz ve akıl almaz bir hızla yaklaşıyordu. Jensen o anı şöyle anlatacaktı. Jet zaten sıkı olan formasyonumuzun içinden o kadar yakından geçti ki pilotu, uçağın gövdesindeki perçinleri ve ateşlenen topu görebiliyorduk. Lider uçağımızın kanadı sanki dev bir motorlu testereyle kesilmiş gibi gövdeden ayrıldı. Ve uçak ölümcül bir şekilde yeryüzüne doğru taklalar atmaya başladı. Bu müttefik pilotların gökyüzündeki yeni kabusuydu. Messerschmitt Me-262. Dönemin en hızlı avcı uçağı P-51 Mustang'den saatte yaklaşık 200 kilometre daha süratli bir teknoloji harikası. Peki Nazi Almanyası'nın elinde böylesine üstün bir silah varsa neden savaşın kaderini değiştiremedi? Bu sadece bir uçağın hikayesi değil, parlak bir dehanın bir diktatörün inadıyla nasıl engellendiğinin, teknik kabusların ve savaşın acı ironileriyle dolu trajik bir devrimin hikayesi. Her şey savaşın gölgesi daha Avrupa'nın üzerine düşmeden çok önce bir rüya ile başladı. 1930'larda İngiltere'de Frank Whittle ve Almanya'da Hans von Ohain gibi mühendisler pervanesiz uçuşun hayalini kuruyordu. Messerschmitt firması bu hayali gerçeğe dönüştürmek için 1938'de Proje 1065 adıyla gizli bir çalışma başlattı. Yani Me-262. Çaresizlikten doğan bir mucize değil, savaş öncesi bir vizyonun ürünüydü. Ancak bu vizyon acı bir gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Gövde, motor teknolojisinden yıllar öndeydi. İşte bu Me-262'nin ilk prototipi. Kulağa şaka gibi gelse de dünyanın ilk jet avcısının ilk uçuşu 18 Nisan 1941'de burnuna takılmış bu sıradan pistonlu motorla yapıldı. Çünkü onu gökyüzüne taşıması gereken jet motorları henüz hazır değildi. Projenin ne kadar tehlikeli olduğu kısa süre sonra kanıtlandı. Test pilotu Fritz Wendel 25 Mart 1942'de hem pistonlu motor hem de iki acemi BMW jet motoruyla havalandı. Kalkıştan saniyeler sonra her iki jet motoru da alev alarak sustu. Wendel o gün hayatını ve geleceğin uçağını burnundaki o eski teknoloji pervaneye borçluydu. Uçağı tek parça halinde indirmeyi başardı. Jet çağının gerçek başlangıcı için birkaç ay daha beklemek gerekecekti. 18 Nisan 1941'de bu kez daha güvenilir olan Junkers Jumo 004 motorlarıyla donatılan prototip ilk kez tamamen jet gücüyle gökyüzüyle buluştu. Uçağı test eden efsanevi pilot Adolf Galland o anki hislerini tek bir cümleyle özetleyecekti. Ama o melek kanatlarının altında bir şeytan taşıyordu. Me-262'nin kalbi ve aynı zamanda en büyük laneti Jumo 004 motoruydu. Bu motor bir mühendislik harikasıydı. Dünyanın seri üretilen ilk eksenel akışlı turbojetiydi. Ancak bu harika ölümcül kusurlarla doluydu. Savaşın sonlarına doğru Almanya yüksek sıcaklığa dayanıklı nikel, kobalt gibi metallerde korkunç bir kıtlık yaşıyordu. Mühendisler bu yüzden ikame malzemeler kullanmak zorunda kaldılar. Motorun en kritik parçası olan türbin kanatları ideal olmayan alaşımlardan yapıldı. Sonuç tam bir felaketti. Türbin kanatları yüksek ısı altında bir mum gibi eriyip şekil değiştiriyor. Yani sünüyordu. Bu yüzden bu motorun ömrü sadece 10 ila 25 saat arasındaydı. Her birkaç sortiden sonra tonlarca ağırlıktaki motorların tamamen değiştirilmesi gerekiyordu. Bu çökmekte olan bir ülke için tam bir lojistik kabustu. Pilotlar içinse durum daha vahimdi. Gaz kolunu çok dikkatli kullanmak zorundaydılar. Gaza aniden yüklenmek motorun alev alıp kendini yok etmesi anlamına geliyordu. Ve belki de en tuhafı,
motorun çalıştırılma şekliydi. Her motorun içinde Riedel adında küçük 2 zamanlı bir marş motoru vardı. Bu küçük motorunda bir yedeği bulunuyordu. İple çekilen bir marş kolu. Geleceğin jetini bir çim biçme makinesi gibi iple çekerek çalıştırmaya çalışan teknisyenlerin görüntüsü projenin içindeki trajikomik çelişkiyi özetliyordu. Daha en başından beri ME-262 kırılgan bir temel üzerine inşa edilmişti. Gövdesi uçmaya hazırdı ama onu taşıyacak güvenilir bir kalp yoktu. Ve bu temel sorun daha siyasi hatalar sahneye çıkmadan çok önce uçağın kaderini belirlemişti. ...1943 sonları. Adolf Hitler geleceğin silahını ilk kez kendi gözleriyle görmek için bir gösteriye katıldı. Uçağın yaratıcısı Willy Messerschmitt'e basit bir soru sordu. Bu uçak bomba taşıyabilir mi? Messerschmitt'in evet cevabı projenin seyrini sonsuza dek değiştirecekti. Hitler bu uçağın bir avcı değil bir Schnellbomber yani hızlı bombardıman uçağı olması gerektiği fikrine saplanıp kalmıştı. Onun gözünde bu müttefik bombardımanlarını durduracak bir savunma silahı değil, Normandiya çıkarmasını püskürtecek bir intikam silahıydı. Mayıs 1944'te Luftwaffe'nin üretimden sorumlu generali Erhard Milch, Hitler'e tüm ME-262'lerin avcı uçağı olarak üretildiğini bildirdiğinde Hitler öfke krizine girdi. Generallerini itaatsizlikle suçladı ve o meşhur emrini verdi. Führer, ME-262'nin tamamen hızlı bir bombardıman uçağı olarak kullanılmasını emretti. Bir avcı uçağı olarak anılmasına asla izin verilmedi. Böylece gökyüzünün en hızlı kuşu, kırlangıç, bir fırtına kuşuna dönüştürülmeye zorlandı. Kanatlarının altına bomba askıları takıldı. Ağırlıktan tasarruf için üstteki 2 topu söküldü. Ama ortada dev bir sorun vardı. ME-262 isabetli bombardıman yapmak için çok ama çok hızlıydı. Uçağın yatay bombardıman için bir nişangahı yoktu. Dalış bombardımanında ise pilotun hedefi vurmak için saniyenin sadece küçük bir kesri kadar zamanı vardı. Luftwaffe generali Karl Koller Hitler'i atılan bombaların çoğu boşa gidecek diye uyardığında Hitler'in cevabı savaşın gerçekliğinden ne kadar koptuğunu gösteriyordu. Bu anlamsız emrin bedeli çok ağır oldu. Müttefiklerin Normandiya'ya çıktığı o kritik Haziran ve Temmuz 1944 aylarında tam 87 adet ME-262 bombardıman uçağı olarak üretilirken tek bir avcı uçağı bile üretilmedi. Almanya en çok ihtiyaç duyduğu anda en etkili savunma silahından kendi liderinin emriyle mahrum bırakılıyordu. Luftwaffe'nin avcı uçakları generali Adolf Galland bu karara isyan etti. Bir ME-262'yi 5 ME-109'a tercih ederim diyerek uçağın potansiyelini haykırıyordu. Savaş sonrası anılarında ise o meşhur iddiasını dile getirecekti. Ancak tarih tek bir eğer ile yazılamazdı. Hitler'in Blitzbomber inadı projeyi geciktirmiş olsa da tek suçlu o değildi. Güvenilmez motorlar, malzeme kıtlığı ve müttefik bombardımanlarıyla sürekli kesintiye uğrayan üretim. ME-262'nin önündeki daha büyük engellerdi. Hitler'in emri sadece askeri bir hata değil, aynı zamanda çökmekte olan bir rejimin gerçekliğinden kopuşunun en acı sembolüydü. Nihayet avcı olarak gökyüzüyle buluştuğunda ME-262 tam bir dehşet saçtı. İlk onaylanmış zaferini Ağustos 1944'te bir İngiliz Mosquito keşif uçağına karşı kazandı. Burnundaki 4 adet 30 mm'lik MK-108 topu inanılmaz bir yıkım gücüne sahipti. Ateşledikleri patlayıcı mayın mermileri sadece 4-5 isabetle dev bir B-17'yi paramparça edebiliyordu. Savaşın sonlarına doğru ise daha da korkunç bir silah devreye girdi. R-4M, Orkan, yani kasırga roketleri.
Bir M262 kanatlarının altında 24 adet roket taşıyabiliyordu. Bu roketler bombardıman uçaklarının makineli tüfek menzilinin dışından ateşleniyor ve tek bir isabet bile 4 motorlu bir devi yok etmeye yetiyordu. 18 Mart 1945'te Berlin'e saldıran 1200'den fazla Amerikan bombardıman uçağına karşı havalanan M262'ler bu roketleri ilk kez kitlesel olarak kullandılar ve müttefiklere ağır kayıplar verdirdiler. M262'nin en büyük avantajı olan hızı aynı zamanda en büyük lanetiydi. P-51 Mustang'den neredeyse 200 km daha hızlı olması Alman pilotların savaşı dikte etmesini sağlıyordu. Yüksek hızla dalıp saldırıyor, sonra da müttefik avcılarından kolayca kaçıyorlardı. Ancak müttefik pilotlar aptal değildi. Kısa sürede jetin ölümcül zayıflıklarını öğrendiler. Birincisi yavaş hızlanması. Jumo motorları gaza yavaş tepki verdiği için düşük hızlarda hantaldı. İkincisi geniş dönüş yarıçapı. Bir M262 asla bir P-51 gibi çevik bir avcıyla it dalaşına giremezdi. Ve en önemlisi kalkış ve iniş anındaki savunmasızlığı. Bu anlarda yavaş, tepkisiz ve kolay bir hedefti. Müttefikler bu zayıflığı acımasızca sömürdü. M262 üslerinin üzerinde fare kapanı adını verdikleri devriyeler kurarak jetleri en savunmasız anlarında, yani evlerine dönerken avlıyorlardı. Savaşın son perdesi bir insanlık trajedisine sahne oldu. Adolf Galland görevden alındıktan sonra hayatta kalan en iyi pilotları toplayarak JV-44 adında elit bir birlik kurdu. Bu birliğe uzmanlar filosu deniyordu. Ama bu umutsuz bir son direnişti. Yakıt yoktu, tecrübeli pilot kalmamıştı ve sürekli yer değiştirmek zorundaydılar. Hatta jetleri kalkış ve inişte korumak için onlara eskortluk yapan özel bir pervaneli avcı birliği bile kurmuşlardı. ME-262'nin savaş karnesi bu trajediyi rakamlarla özetler. Alman pilotlar havada yaklaşık 100 kayba karşılık 540'tan fazla müttefik uçağı düşürdüklerini iddia ettiler. Ancak üretilen 1400'den fazla uçağın büyük çoğunluğu ya yerde müttefik bombardımanlarıyla yok edildi, ya kazalarda kaybedildi ya da yakıt olmadığı için tek bir sorti bile yapamadı. ME-262 havada değil yerde yenilmişti. Savaş bittiğinde M262'nin hikayesi en ironik bölümüne ulaştı. Müttefikler Operasyon Lustig kod adıyla bu ileri teknolojiyi Sovyetlerin eline geçmeden ele geçirmek için bir yarışa girdiler. Ele geçirilen jetler incelenmek üzere gemilerle Amerika'ya taşındı. Bu operasyonda Amerikalı pilotlara ele geçirilen jetleri nasıl uçuracaklarını öğretenler arasında eski Luftwaffe test pilotları da vardı. Ve M262'nin asıl mirası savaş sonrası ortaya çıktı. 3. Reich'i kurtaramayan bu silah Soğuk Savaş'ın ilk perdesini şekillendirecekti. Almanların ok kanat teorisi üzerine yaptığı araştırmalar Amerikalılar tarafından ele geçirildi ve Kore Savaşı'nda uçacak olan F-86 Sabre'nin tasarımına doğrudan ilham verdi. Sovyetler ise Jumo 004 motorlarını ve üretim tesislerini ele geçirdi. Motoru kopyalayarak kendi RD-10 motorlarını ürettiler. Bu motor ilk Sovyet jetlerine güç verdi ve F-86 Sabre'nin karşısına dikilecek olan efsanevi MiG-15'in geliştirilmesinin temelini attı. Sonuç olarak Messerschmitt Me-262 kendi savaşını kaybetti. Çok azdı ve çok geçti. Teknik kusurlar, siyasi müdahaleler ve lojistik bir kabus onu daha doğmadan sakat bırakmıştı. Ama gökyüzünü sonsuza dek değiştirdi. Kendi savaşını kaybetmişti ama teknolojisi onu yenenlerin bir sonraki büyük savaşının sahnesini hazırladı. Bu, Nazi askeri mühendisliğinin zirvesi olan bir silahın Soğuk Savaş'ın iki büyük rakibinin atası olmasının derin ve trajik bir ironisidir. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.